neden çıplak yürümelerini taklit etmiyoruz? Ve bu kitapçıkta tütünü şeytani bir alışkanlık olarak değerlendiriyor. Hatta 14. Louis sarayda bu pipo içmenin bir kültür haline gelmesinden de muzdarip, vahşi, tanrısız ve köle bir halk olan bu barbar yerlilerin kötü alışkanlıklarını taklit etmemiz için bizleri teşvik edebilir. Başlıyoruz. Tütün, Kızılderililerin beyaz adama attığı en büyük kazık denir. Kanala tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı ve etkileşimde bulunmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi biliyorsunuz Pipo.tr'yi açtık ve yazılar yayınlamaya başladık. Orada yayınladığım bir yazı üzerine Pipo'nun tarihiyle ilgili düşündüm ki YouTube kanalımızda bununla ilgili bir video yok ve artık bu kadar büyümüş bir YouTube kanalı için özellikle Pipo, sadece Pipo üzerine olan bir YouTube kanalında Pipo'nun tarihiyle ilgili kapsamlı, en azından başka yerde kolay kolay bulunamayacak bilgilerle beraber bir Pipo tarihi, tütün tarihi videosu olmaması açıkçası garip gözüktü benim gözüme de. Birkaç arkadaşımız da bana bunu söyledi ve o yazıyla beraber ben de bunun videosunu çekmeye karar verdim. Eğer isterseniz bu videonun metnini de Pipo.tr'nin web sayfasında bulabilirsiniz. O linki de açıklamaya bırakacağım. Şimdi meseleye şöyle başlayalım. Pipo ne? Tabii hepimizin bildiği gibi yani Pipo bir tütün tüketme aracı. Tütünün kendisi değil ya da pro gibi değil, aslında bambaşka bir araç gereç. Tütün tüketmeye yarayan bir araç gereç. Milattan önce 1500 yılına kadar uzanan bir tarihi var. Aslında bu videoyu daha geniş bir kapsamda, belki part halinde Amerika'da nasıl bulunduğu, Amerika'dan Avrupa'ya nasıl geldiği, Avrupa'dan Mısır'a, Mısır'dan Osmanlı'ya ve daha sonra Uzak Doğu'ya nasıl gittiğiyle ilgili komple çok büyük bir video şeklinde çekebilirdim. Ancak bugünkü Pipo kültürümüzü oluşturan kısım ekseriyetle Avrupa olması sebebiyle bugünkü videoda Pipo'nun ve tütünün Amerika'dan Avrupa'ya gelişi ve Avrupa'daki gelişimi, değişimini konuşacağız. Pipo'dan bahsetmişken tabii tütün burada esas meselemiz. Şimdi bu tütün meselesi Christoph Kolomb abimizin 1492'de Amerika kıtasını keşfetmesine kadar Avrupa'da bilinen ve kullanılan bir şey değil. Şimdi bu 1492'de Christoph Kolomb abimiz Amerika'ya ayak bastığı zaman özellikle Karayip adaları, Orta ve Güney Amerika taraflarında yerlilerin uzun kamışlar sayesinde Tabago adı verdikleri yaprakları kurutup içmelerine şahit oluyor. Ancak oradaki kullanımı tabii ki ekseriyetle dini törenler, sosyal etkileşimler ve şifa amaçlı oluyor. Pipo ve tütün. Şimdi bu Christoph Kolomb abimiz herhalde diyor ki bu Avrupa'da satar, ben bunu Avrupa'ya götüreyim. Fakat ilk bilinen tütün ticaretine aslında 1500'lerin başında İspanyollar ve Portekizliler başlıyor. İspanyollar ve Portekizliler arasında tütün başlangıçta sadece bir şifalı bitki. Bu şekilde bakılıyor meseleye ve tıbbi amaçlı kullanılıyor aslında. Fakat zaman tabii geçtikçe işler komple değişmeye başlayacak. Oralara geleceğiz. Tütünün İspanya ve Portekiz'de yaygınlaşmasından sonra 1559'da Fransa'nın Portekiz Büyükelçisi Jean Nicot Fransa'ya tütünü tanıtıyor. Bu esas kırılım noktalarından biri, öyle ki bizim hepimizin bildiği nikotin kelimesi Jean Nicot'un soy ismi ve tütünle özdeşleşerek doğuyor. Şimdi Jean Nicot 1559'da tütünü Fransa'ya tanıttığı zaman o dönem Kral 2. Henry. 2. Henry'nin eşi de Fransız kraliçesi Catherine de Medici. Şimdi bu Catherine ablamız migren rahatsızlığından muzdarip ve tütünün enfiye olarak çekilmesiyle enfiye tütünün toz haline getirilmiş haline deniyor ve bu burundan çekilerek tüketiliyor. Şimdi bu Catherine ablamız da migrenden rahatsız olunca enfiye şeklinde tükettiği tütünün baş ağrılarını ve rahatsızlığını giderdiğini düşünüyor ve bununla beraber Fransız aristokrasisinde ciddi bir yere sahip oluyor tütün kullanımı.
halk tabanında o dönemlerde, yani 1559-1560'larda çok yaygın değil, ancak 1500'lerin sonuna doğru halk tarafından da kullanıldığını gördüğümüz yerler var. Fransız aristokrasisinde çok ciddi yayılmasıyla beraber 2. Henry hemen ardına 1560'ta tütün ticaretini resmi bir şekilde onaylıyor ve tütün ticareti ciddi bir ivme kazanıyor. Bunun devamında da 1560'ların sonuna doğru Fransa aristokrasisi tarafından keyfi kullanımın da arttığını görüyoruz. Yani tıbbi şifa için kullanımı haricinde keyfi kullanımının da 1560'ların sonuna doğru arttığını görüyoruz ki 1571'de 9. Kral Charles tütün ticaretini daha da serbestleştiriyor. Bu sefer iyice keyfi kullanımın arttığından bahsedebiliyoruz ve lüks bir tüketim malzemesi haline gelmeye başlıyor tütün. Gerek enfiye şeklinde olsun, gerek pipo şeklinde olsun. Ancak Fransa'da 1500'ler Fransa'sında yaygın kullanımı enfiye şeklinde tütünün ve tabii ki tamamen bir statü göstergesi haline geliyor. Devamında enfiye şeklindeki tüketim 17. yüzyılda yerini tamamen pipoya bırakıyor diyebiliriz. Tabii ki enfiye kullanımı devam ediyor ama yaygın olarak pipo tercih ediliyor. 14. Louis dönemi en uzun hükümdarlıklardan biri, 1643-1715, 1639 da deniyor aslında. 1643-1715 arasında piponun en çok yaygınlaştığı dönem 14. Louis dönemi. Hatta 14. Louis sarayda bu pipo içmenin bir kültür haline gelmesinden de muzdarip. Hem koku olsun hem sağlığa zararlı olduğunu düşünmeleri olsun. Ama sarayda 14. Louis döneminde pipo kullanımı bir kültür haline gelmeye başlıyor. Şimdi tabii 17. yüzyıla kadar vardığımız yer Fransa için. Fakat bunun bir de İngiltere tarafı var. O kısım daha da acayip aslında. Şimdi İngiltere'de ilk tütün dükkanları 1584'te kuruluyor. Fakat İngiltere'nin resmi bir şekilde tütünü tanıması 1586 yılına denk geliyor ki bu da 1. Elizabeth dönemindeki başarılarından dolayı Sir ünvanı alan Sir Walter Raleigh sayesinde oluyor. Bu Sir Walter Raleigh bey abimiz özellikle Amerika'nın Virginia kolonisinden getirdiği tütünleri kil ve seramik pipolar aracılığıyla tüketiyor. Oldukça yaygın da bir rivayete göre, hatta tabii bunun bir dalga tarafı var ve bir rivayet, doğrulanmış bir şey değil, fakat aslında kölelerin de bir isyanına vurgu yapan bir rivayet bu. Sir'in hizmetlilerinden biri Walter Raleigh'i pipo içerken gördüğü zaman yandığını düşünüp üzerine su döküyor rivayete göre. Öyle dumanlı, öyle yoğun dumanlı bir pipo tüketimi o dönemde mevcut kil ve seramik pipolarda. Fakat bu 1586'da Sir Walter Raleigh'in İngiltere'ye tütünü tanıtmasından sonra sarayda ve İngiliz aristokrasisinde de tütün tüketimi ciddi bir şekilde yayılıyor. Bundan en çok rahatsız olanlardan biri de 1. James. 1603 yılına geldiğimizde 1. James tütüne sert bir şekilde karşı çıkmaya başlıyor tahta çıkışıyla da beraber ve zaten biliniyor 1. James'in tütünden haz etmediği. Bu arada 1604 yılına geldiğimiz zamansa tütüne karşı bir hücum adlı bir kitapçık yayınlıyor. 1. James, A Counter Blast to Tobacco başlıklı bir kitapçık yayınlıyor ve bu kitapçıkta tütünü şeytani bir alışkanlık olarak değerlendiriyor. Bununla beraber yine 1604'te 1. James bey abimiz tütüne çok ağır vergiler uyguluyor. Ancak bu tabii ki İngiliz aristokrasisi ve halk tarafından hiç hoş karşılanmıyor ve aslında tüketimi düşmesi beklenen tütün ürünlerinin tüketimi çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor. Aslında şimdi biraz şuna değinmek istiyorum. Counter Blast to Tobacco'ya, tütüne karşı bir hücum kitapçığına değinmek istiyorum. Bu kitapçıktaki pek çok şeyin İngiliz aristokrasisinin Amerikan yerlilerine, yerli halklara bakışını en iyi özetleyen metinlerden biri olduğunu düşünüyorum aslında. Fakat aslında bu metinde 1. James'in söylediği pek çok şey doğru. Yani şöyle doğru. Metnin genelinde 1. James aslında şundan bahsediyor. Bu kötü kokulu bir alışkanlık ve her şeyi tedavi etmek için kullanılamaz. Bir ilaç dahi olsa bile sağlığı yerinde insanlar bunu niye kullanıyor? Nefsi ve keyfi bir
tüketim ve bir bağımlılığa yol açıyor, sarhoşlukla ilişkilendiriyor ve tabii ki bunları yaparken dini argümanları da çok sert bir şekilde kullanıyor. Şimdi tütüne karşı hücumdan bir bölüm okuyacağım. Hem bu bölümle beraber aslında İngiliz aristokrasisinin yerlilere bakışını birazcık anlıyoruz. Kızılderililere bakışını birazcık anlıyoruz. Hem de 1. James'in tütüne karşı çıkışının aslında giriş kısmı bu. Şimdi burada 1. James beyefendi şunları diyor. Şimdi değerli vatandaşlarım, gelin hep birlikte düşünelim. Hangi onur ya da politika vahşi, tanrısız ve köle bir halk olan bu barbar yerlilerin kötü alışkanlıklarını taklit etmemiz için bizleri teşvik edebilir? Özellikle bu kadar iğrenç ve kötü kokulu bir alışkanlıkta neden onları örnek alalım? Fransızların ilk Hristiyan krallığının geleneklerini taklit etmeyi küçümserken, İspanyolların ruhunu dahi kabul edemediğimizi, onların kralı şu anda toprak büyüklüğünde Türkiye'nin büyük imparatoruna benziyor düşünürsek, bizler barışta çok uzun bir süre sivil ve zengin olan, savaşta ünlü ve yenilmez olan, her iki alanda da şanslı olan, hiçbir zaman başkalarından yardım dilemeden komşularımıza yardım etmeyi başaran bizler, bu kadar utanç verici bir şekilde bu vahşi, İspanyolların kölesi olan, dünyadan dışlanmış ve Tanrı'nın kutsal ahdinden uzak bu halkı örnek almayı kabul edebilir miyiz? Neden çıplak yürümelerini taklit etmiyoruz? Neden altın ve değerli taşları, camları, tüyleri ve bu tür oyuncakları tercih ettikleri gibi biz de tercih etmiyoruz? Hatta neden Tanrı'yı inkar edip şeytana tapmıyoruz, diyor 1. James Bey abimiz. Şimdi tabii metnin tamamı sadece bu dinsel yaklaşımla yerlileri aşağılamakla geçmiyor. Metnin tamamında açıklamaya da koyacağım zaten. Göreceksiniz ki gerçekten aslında çok güçlü argümanları var ve 1604'te yapılmış bu karşı koyuş daha sonra bir akım haline gelip işte çevrecilik vesaire carçurt gibi halk tarafından da ilerleyen yüzyıllarda çok büyük takipçi topluyor. Devamına geldiğimizde 17. yüzyılda İngiltere'de özellikle kil pipolar halk tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor ve ilk İngiliz kil pipo üreticileri Londra ve Bristol gibi ticaret merkezlerinde faaliyet göstermeye başlıyorlar. Bununla beraber İngiliz tüccarlar Amerika'dan getirilen tütün miktarlarını da arttırıyorlar ve Avrupa'nın diğer bölgelerine de hem kil pipolar hem de pipo tütünleri ihraç etmeye başlıyorlar. İngiltere'de 1660'tan itibaren pipo tütün tüketiminin ana malzemesi haline geliyor. Tabii Fransa ve İngiltere'ye değinmişken bu işin devamında Hollanda ve Almanya'da da piponun gelişiminden söz etmemiz lazım. Çünkü özellikle Hollanda 1600'lerden itibaren Avrupa'da pipo üretimi konusunda inanılmaz güçlenmeye başlıyor. Halk tarafından da kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber Hollandalılar 1600'lerin sonuna doğru tütünün işlenmesi ve tütün ürünlerinin üretilmesi konusunda da çok ciddi yetkinlik kazanıyorlar. Kil pipolar Hollanda'da özellikle Delft ve Leiden şehirlerinde üretiliyor. Özellikle Delft pişmiş toprak pipoların, çömlek pipoların merkezi haline geliyor Avrupa'da. Almanya'da işler bir tık daha garip. Almanya'da bir tık geç geliyor aslında bu modaların arkasından. Almanya'da pipo 18. yüzyıl ortalarında çok ciddi bir şekilde yaygınlaşıyor. 17. yüzyılların sonlarına kadar sadece soylular ve tüccarlar arasında yaygın. İngiltere ve Fransa tarafında kil pipolar 17. ve 18. yüzyılda çok yaygınken 18. yüzyıl Almanya'sında ise kil pipolar kadar seramik pipolar da yaygınlaşıyor. Bu noktada şunu belirtmek gerekir. Aslında 1800'lere kadar pipo bizim bildiğimiz bugünkü formuna kavuşmuş değil. Ekseriyetle kil pipolar kullanılıyor. Kil ve çömlek pipolar kullanılıyor. Fakat Almanya'da seramik pipolar çok yaygın. Ancak bugünkü formuna yavaş yavaş geleceğiz. Özellikle Almanya'da 1700'lerde pipolar çok daha uzun hale gelmeye başlıyor. Sir Walter Raleigh'in de İngiltere'de çok uzun pipolar kullandığı tasvir edilir resimlerde. Bir adam boyuna varacak kadar denilir hatta. Ancak Almanya'da bu uzun hale gelen pipolar, seramik pipolar özellikle inanılmaz süslü olmaya başlıyor. Özellikle hazne
kısmını, hazinenin dışını değerli metallerle süslemeye başlıyorlar. Ve bu hazine tarafında ve Pipo'nun genelinde biz barok ve rokoko sanatını görüyoruz. Özellikle seramik pipolarda. Bunun yanında o dönemde, yani 18. yüzyılda Avrupa kıraathanelerinde inanılmaz yaygın pipo kullanımı ve pipo o dönemlerde entelektüel sohbetlerle özdeşleşmeye başlıyor. Yani bugün bildiğimiz aslında kültürel boyutunu 18. yüzyılda kazanmaya başlıyor diyebiliriz. Aristokrasi tarafında tabii ki bu böyle kullanılıyordu. Bir statü göstergesi olarak çeşitli işte adapları, edepleri gelişti, kuralları vesaire gelişti. Ama halk tarafında da bunun bu şekilde kullanılması 18. yüzyılı buluyor ve özellikle Fransa'da 1789'dan sonra, Fransız ihtilalinden sonra halk tarafında ciddi bir karşılık buluyor pipo. Şimdi gelelim 1800'lere, madem 18. yüzyıla geldik, 19. yüzyılda 1850'de bugün bizim bildiğimiz pipo formu ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun da menbaı Fransa'nın Saint Cloud bölgesi. Şimdi Fransa'nın Saint Cloud bölgesinde 1850'lerde Briare bulunuyor. Briare keşfediliyor. Aslında Briare keşfedilmiyor. Briare bilinen bir şey o dönemde. Fakat Briare'ı birileri pipo yapımında kullanmaya başlıyorlar. Saint Cloud'da. Şimdi bizim bugün bildiğimiz pipo şekli şemali de işte 1850'lerde doğuyor. Ve neden bu kadar çok yayılıyor ve kil çömlek pipoları neden tamamen devre dışı bırakıyor? Şimdi kil pipolar çok hassaslar ve çok kırılganlar. O yüzden sirkülasyonları mesela çok fazla. Ahşap pipolar da yapılıyor o döneme kadar. Meşe, akçaağaç vesaire kullanılıyor. Fakat bu pipolar yanıyor. Çok hızlı yanıyor. Çömlek pipolar, bu pişirilmiş topraktan yapılan pipolarsa pipo tütününün nemini yönetemiyor ve gerçekten o dönemler için, ben özellikle öyle söylerim, içim keyfinin en rezalet olduğu, yani 1. James'in neredeyse haklı olduğu bir dönem yani. Pipo tütününün ve tütünün o dönemki kullanımına baktığımız zaman ve alet edevatın gelişimine baktığımız zaman gerçekten tat anlamında en boktan dönemler bu dönemler. Fakat işte 1850'lerden sonra Briare ağacının bulunmasıyla beraber fark ediliyor ki Briare inanılmaz yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Aynı zamanda hafif ve kolay işlenebiliyor. Estetik açıdan çok önemli. Aynı zamanda tütünün nemini de iyi yönetiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman tabii ki bir Briare piponun bütün dünyaya yayılması ve baş pipo malzemesi haline gelmesi tesadüf değil. Tabii zaman geçtikçe fark ediliyor ki bunun da ayrı bir tadı var. Piştikçe ağaç, kek tabakası oluştukça gerçekten içtiğimiz tütünden aldığımız keyif daha da fazla. Tabii işte buradan sonra aslında daha da öncelerinde 16. 17. yüzyıllarda bu tütün ve piponun Mısır'a gidişi, Osmanlı'ya gelişi var, Uzak Doğu'ya varışı var, Uzak Doğu'daki kullanımı var, ayrı bir kullanım şekli var. Şimdi böyle baktığımız zaman çok geniş bir tarihten söz edebiliriz. Ancak bizim bugünkü pipo kültürümüzü inşa eden bu anlattığım hikayeler olduğundan mütevellit bu videoda bunlara değinmek istedim. Evet, yani bu konuda söyleyebileceğim aslında çok daha fazla bir şey yok. Pipo'nun ve tütünün tarihi, Amerika'dan çıkıp Avrupa'ya gelişi ve nasıl yayıldığı ile ilgili en kısa, en özet şekilde bu kadar anlatabildim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı ve etkileşimde bulunmayı ihmal etmeyiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.